Kurdeşen, kaşıntılı, kırmızı şişliklere neden olan bir cilt reaksiyonudur. Bu duruma tıpta ürtiker adı verilmektedir. Günümüzde birçok insanı etkileyen bu rahatsızlık, cilt yüzeyindeki yangılı ve kaşıntılı döküntüler ile kendini gösterir. Genellikle aniden oluşur ve 24 saat içerisinde kendiliğinden geçer. Doğadaki sağlık ekibi, kurdeşene iyi gelen besinleri ve şifalı bitkileri sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kurdeşen vakalarında bazen tedavi süresi yılları bulabilmektedir. Kurdeşeni tetikleyen birçok faktör olabilir. Ancak genellikle 3 sebeple meydana gelmektedir. Bunlar besin ve ilaç alerjileri ve çeşitli iltihaplardır. Bazı kronik hastalıklarda da kurdeşen görülebilir. Kurdeşen tıbbi açıdan tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Tıbbi tedavinin yanı sıra hastalar iyileşme sürecini hızlandırmak için doğal tedavi yöntemleri de uygulayabilir. Eğer kurdeşen rahatsızlığınız varsa öncelikle bir doktora gitmenizi öneririz. Doktorunuzun tavsiyelerini yerine getirirken bir taraftan da doğadaki şifa kaynağı besinlerden faydalanabilirsiniz. Şimdi gelin kurdeşene iyi gelen besinler, şifalı bitkiler ve yöntemlerin hangileri olduğuna birlikte bakalım. 1. Soğuk kompres. Kaşıntım var, kurdeşene ne iyi gelir, evde hızlıca bir çözüm arıyorum diyorsanız, soğuk uygulaması işinize yarayacaktır. Kaşıntıya iyi gelen soğuk kompres, aynı zamanda iltihaplanmayı da azaltır. Kurdeşenden etkilenen bölgeye soğuk ve nemli bir bez uygulayarak şikayetleri azaltabilirsiniz. Herhangi bir yan etkisi olmayan bu uygulamayı kurdeşen tedaviniz boyunca istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. 2. Maydanoz. Kurdeşene ne iyi gelir, bitkisel çözüm var mıdır araştırması yaptığınızda karşınıza ilk çıkan seçeneklerden biri maydanozdur. Bilimsel çalışmalar, alkali bir besin olan maydanozun kurdeşene iyi geldiğini ortaya koymuştur. Eğer kurdeşenden mustaripseniz bir demet maydanozun suyunu içerek şikayetlerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz. Kurdeşen hastası ne yemeli diye soranlara maydanozu ve diğer iltihap karşıtı besinleri öneririz. 3. Karbonat. Kurdeşene karşı karbonatı kullanarak da iyi sonuçlar alabilirsiniz. Genelde kurdeşen ortaya çıktığında yok etmek zor olsa da yeni döküntüleri önlemek ve kaşıntıyı hafifletmek için karbonattan destek alabilirsiniz. Bir çay kaşığı karbonatla bir miktar soğuk suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırın, ardından bu karışımı döküntülerinizin üzerine ince bir tabaka halinde sürün. Karışım tamamen kuruduktan sonra ılık suyla vücudunuzdan temizleyin. Eğer vücudunuzda bir rahatlama hissediyorsanız bu karışımı günde birkaç kez tekrarlayabilirsiniz. 4. Zencefil. İltihap karşıtı besinler listesinin üst sıralarında yer alan zencefil kurdeşene iyi geliyor. Oda sıcaklığındaki 4 litre suya 250 gram toz zencefil ekleyin ve 10 dakika kadar zencefilin suda tamamen karışması için bekleyin. Ardından bu suyu küvete ya da uygun bir kaba boşaltın ve suyun içine girin. Suyun içerisinde bir süre bekledikten sonra ılık su ile duş alarak durulanın. Sadece kurdeşene değil, birçok rahatsızlığa iyi gelen zencefili ayrıca beslenme programınıza dahil ederek düzenli olarak kullanabilirsiniz. 5. Greyfurt. C vitamini açısından zengin bir besin olan greyfurt, kurdeşene iyi gelen yiyeceklerden biridir. Düzenli olarak greyfurt tüketmek, iyileşme sürecinizi hızlandırabilir. Ancak bazı ilaçlarla etkileşime girebildiği için greyfurt tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı öneririz. 6. Papatya. Papatya doğal bir antihistaminiktir. Ancak bazı bünyelerde alerjiye sebep olabilir. Bu nedenle dikkatli bir şekilde tüketmekte fayda var. Kurdeşene iyi gelen bitkiler arasında olan papatya, stres azaltıcı etkisiyle de eğer döküntüleriniz stres kaynaklı ise önlem niteliği de taşır. Kurdeşenin sebep olduğu şikayetleri azaltmak için papatya çayından faydalanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar kurutulmuş papatyayı yarım litre kaynamış suya atın ve demlenmesi için 5 dakika bekleyin. Demlenme süresi dolunca çayınızı süzüp tüketebilirsiniz. Eğer tadı acı gelirse bal ya da limon ekleyebilirsiniz. Bu çayı günde maksimum 2 bardak olacak şekilde tüketebilir ya da banyo suyunuza ekleyebilirsiniz. 7. Domuz otu. Domuz otu tohumları ile hazırlanan çay, kurdeşen, egzema ve sedef gibi rahatsızlıklara karşı etkili olabilmektedir. Bu çayı hazırlamak için yapmanız gereken 4 su bardağı kaynamış suya 2 çay kaşığı domuz otu tohumunu eklemek ve 20 dakika kadar demlenmesini beklemek. Hazırladığınız çayı bir bez yardımıyla döküntülerin üzerine uygulayabilirsiniz. 8. Aloe vera. Kurdeşene iyi gelen şeyler arasında birçok cilt sorununa çözüm olan aloe vera da vardır. Yüksek miktarda E vitamini içeren aloe vera cilt için oldukça faydalıdır. 9. Yulaf ezmesi banyosu. Genel olarak kaşıntı için kullanılan yulaf,
Kurdeşen kaşıntısına bitkisel çözüm arayanlara da derman olmaktadır. Cildinizdeki yangı ve kaşıntıyı azaltmak için yulaf ezmesi banyosu yapabilirsiniz. Bir miktar yulafı tülbent ya da çorap içerisine koyun ve yulafların dökülmemesi için ağzını bir lastikle kapatın. Küveti ılık suyla doldurun ve içine yulaf ezmesini de koyun. Bu suyun içine girerek bir süre bekleyin, ardından ılık suyla duş alın. 10. Soğan. İltihap karşıtı bir yiyecek olan soğan, kurdeşene karşı da etkilidir. Ortadan ikiye böldüğünüz soğanı döküntülere uygulayın ve hemen durulamayın. Hatta isterseniz bir bandaj yardımıyla soğanı döküntülerin üzerinde tutabilirsiniz. Ancak bu yöntemin ilk başlarda biraz acı verici olduğu konusunda sizi uyarmalıyız. Soğan bölgeyi ilk etapta yaksa da sonrasında cildi rahatlatır. 11. Zerdeçal. İltihap karşıtı şifalı bitkilerden olan zerdeçal, kurdeşen hastalığına iyi gelmektedir. Zerdeçalı düzenli olarak tüketerek kurdeşene bağlı şikayetlerinizi azaltabilirsiniz. 12. Elma sirkesi. Bu mucize besin ciltteki iltihaplanmayı azaltır ve kurdeşenin sebep olduğu kaşıntıyı yok eder. Eğer vücudunuzda döküntü çok fazla değilse, temiz bir beze elma sirkesi döküp döküntülerin üzerine kompres yapabilirsiniz. Döküntüler çok fazla yayıldıysa küveti suyla doldurun, içine bir miktar elma sirkesi dökün ve bu suda en az 20 dakika bekleyin. 13. İncir. Kurdeşen bir deri sorunu olduğu için sanki sadece dışarıdan müdahale edilebilir gibi gelse de içeriden de tedavi mümkündür. Kurdeşene iyi gelen yiyecekler arasında incir vardır. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyve olan incir, kurdeşenle mücadele konusunda oldukça etkili bir besindir. Kurdeşenin yanı sıra birçok cilt rahatsızlığına da iyi gelen inciri yaş meyve ya da kuru meyve olarak tüketebilirsiniz. 14. Süpürge tohumu. Kurdeşene ne iyi gelir sorusuna bir önerimiz de süpürge tohumudur. Bir tatlı kaşığı süpürge tohumunu havanda ezin, sabah akşam tüketin. Ayrıca kurdeşen hastaları gün içerisinde 2 bardak melisa çayı tüketebilirler. 15. Cadı fındığı. Güvercin ağacı ve hamamelis gibi isimlerle de bilinen cadı fındığı çok güçlü bir antioksidandır. Cildin iyileşmesine katkıda bulunan cadı fındığı, kurdeşen olan bölgeye sürülürse iyi gelmektedir. Kurdeşene iyi gelen besinler ve şifalı bitkileri bu şekilde sıraladıktan sonra son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.